Amerika Artı kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan Hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Trump'sız bir hafta daha geçirmiyoruz. Muhteşem bir Kanada ziyaretiyle hemen sorularıma başlamak istiyorum. Kanada, Çiçeği Kanada Başbakanı Trump'ı ziyaret etti ve şu cümleyle soruyu sormak istiyorum. Kanada satılık değildir dedi. Asla satılık değildir dedi. Ve Trump da asla asla deme dedi. Evet, buradan başlayalım. Neydi içerik? Görüşme nasıl geçti? Nasıl bir ortamda gerçekleşti? Evet, yani görüşmenin amacı biraz fresh, yeni bir başlangıç gibi geldi bana. Hani sonuçta ikisi de yeni başkan diyebileceğimiz, yani Trump başkan olalı 3 ay oldu. Mark Carney de daha dediğin gibi yeni başbakan seçildi. Yani Trudeau döneminde de araları fena değildi Trudeau ile Trump'ın, ama bir yorgunluk vardı tabii. Özellikle bu satın alma muhabbetinden sonra iyice değişmişti. Mark Carney de aslında hem yani bir yandan Amerika ile hala işbirliği yapmak istediklerini göstermek için git geldi buraya. Bir yandan Evet, da bu yani satılık konusunda da bence oldukça sakin davrandı diyebiliriz aslında. Çünkü orada hani Trump da aslında çok böyle, tabii ki de biraz aşağılayıcı bir cümle oluyor orada, satın alalım sizi iyi olacak falan demek, ama bir yandan da hani Trump da biraz şey yapmaya çalıştı, böyle hani güzel bir şeymiş gibi anlatmaya çalıştı. Yani ben dedi emlakçıyım, biliyorum orada çok güzel emlak için güzel araziler var dedi. İşte size bak, bedavaya ordunuz olacak, sağlık sisteminiz gelişecek falan dedi. Tabii Carney biraz da kendi seçmenine oynamak istediği için tabii ki de asla satılık değildir dedi ve ama Trump'la da tabii tartışmanın bir sonu gelmez. O yüzden yani o hayır dese bile Trump never say never, yani onun için değişmiyor. Bu böyle devam edecek. Yani tabii ki de Kanadalılar sanmıyorum öyle bizi satın alın falan demezler. Ama bir yandan da tabii bu gümrük vergisi meselesi hep herkesin kafasında olduğu için bir işbirliği içinde Kanada bir yollar arıyor diyebiliriz aslında. yani ilk günkü kadar hararetli bir şekilde en azından Kanada'yı alacağız, her türlü alacağız söylemini yerini bıraktı. Daha yumuşak söylemler devam ediyor. Trump bunu hep yapıyor. En sertini ilk baştan söylüyor, ufak ufak yumuşuyor. Daha sonra aslında baktığımızda çok da bir değişiklik olmuyor diye düşünmeye başladım ben. Yani buna Trump tarzı mı demeliyiz bilmiyorum Furkan. Buna siyaset bilimciler yeni bir isim getirmeli bence. Evet. Eskiyi yık, radikal bir söylemde bulun, denemeni yap. Olmadı eski sistemi farklı bir isimle yeniden yürürlüğe koy. Ne dersin? Evet, yani orada Trump'ın stili biraz tabii ki dediğin gibi bir hani e, daha böyle devrimci diyebileceğimiz bir tip. Yani hani uzun vadeye bırakmak istemiyor. Değişikliği hemen görmek istiyor. Daha o yüzden devrimci liderlerden biri diyebiliriz. E, tabii bir yandan da söylemi önemli. Şimdi Trump'ın en önemli özelliği nedir? Basit konuşmasıdır. Ve bu aslında bazen bir yandan iyi onun için, bir yandan kötü. Çünkü seçmeni derdini anlatma konusunda çok iyi. Yani dikkat edersen Trump çok rahat derdini anlatabiliyor ve insanlar çok her söylediğini anlıyor ve benimsiyor. Çünkü çok basit konuşuyor. Ama bir Çocuğa yandan da evet, çocuğu anlatır gibi anlatıyor. Ama bir yandan da şöyle bir şey oluyor. Yeri geldiğinde anlamı dışına çıkabilecek veya çok saçma gelebilecek laflar ediyor. Yani mesela atıyorum işte dedi ya, Grönland'ı gerekirse güçlü şey zorla alırız falan. Ya orada sanmıyorum ki hani orduyla işgal ederiz demek istemedi belki, ama çok basit bir söyleme indirgeyince her tarafa çekilebiliyor ve bu da medyanın eline malzeme veriyor. Öyle olunca bu sefer diyor ki fake news diyor. Böyle bir döngü aslında Trump'ınkisi. E, Öyle bir başkan izliyoruz, öyle söyleyeyim yani. her söylediği herkesce anlaşıldığını söyledikten sonra aklıma geldi. Avrupa'da bir anket yapılmış, güvenlik anketi. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? İşte şeklinde. 10 yıl içerisinde bir 3. Dünya Savaşı'nın olma ihtimali %50'nin üzerinde çıkmış. En büyük savaş tehdidi Rusya'dan geleceğini inanıyorlar.
İkinci sırada Amerika var. Bu sözler sadece kendi seçmenini değil, kendisini desteklemeyenler tarafından da çok iyi bir şekilde anlaşıldığı için ben bu efektin olduğunu düşünüyorum. Evet, buradan bu ilk 100 günündeki tek başarılı olduğu konuya geçelim. Trump'ın bu konuda hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Amerika'ya kaçak göçmen girişi neredeyse durdu. Bazen hukuk zorlanarak, bazen daha fazla force edilerek sınır dışları devam ediyor ve bununla ilgili yeni bir karar çıktı. Bu kararda insanların kendi istekleriyle ülkelerine geri dönmek konusunda anlaştıkları takdirde $1000 bir iaşe ve aynı zamanda uçak bileti temin edileceği söyleniyor. Ayrıntıları aktarır mısın? Evet, dediğin gibi Trump önce güç kullanarak engellemeye çalıştı bu kaçak göçmenleri ve sınırdan geçişleri aslında engelledi. Ancak ülke içinde bulunanları engelleme konusunda sıkıntı çekiyor. Çünkü bazıları koruma statüsünde oluyor genellikle ve mahkemeler onlar lehinde karar veriyor. Tabii bu yüzden de Trump biraz daha bir hani iş adamı gibi düşünüyor. Tamam ben bunlara o zaman bir insentif vereyim diyor ve bu insentiflerden en sonuncusu da duyduğumuz kadarıyla Amerika'ya kaçak olarak gelmiş, kaçak bulunan göçmenler eğer kendi kendilerini deport ederlerse $1000 artı seyahat dokümanları artı bir de uçak biletleri devlet tarafından karşılanacak deniyor. Tabii yani bu nasıl bir sistem olacak bilmiyoruz açıkçası. Yani hani web Hangi sitesi mi bütçeden olacak? karşılanacak? Evet, hangi bütçeden karşılanacak? Onu da bilmiyoruz. Veya nasıl bir sistem yani bir web sitesi mi olacak? Bir yeri mi arayacaklar? Polise mi teslim olacaklar? Bilmiyoruz. Ee, Yani biraz karışık bir durum ki önemli sorulardan bir tanesi de kaç kişi bunu yapar? Yani $1000 kaç kişi tamam der? O da için hazırlık yapanlar uçak bileti de bedavaya gelsin diye başvuru yapabilir. Çünkü bu evet. geçtiğimiz hafta ben 2 kişiyle tanıştım bu şekilde Türkiye'ye geri dönmek isteyen. Tabii şimdi şöyle bir durum olabilir. Yani dediğin gibi belki de burada bir başvuru süreci olup ama az çok bilen yani bu başvurunun aslında reddedileceğini bilen kişiler olabilir. Onlar için aslında güzel bir şey bu. Çünkü ceplerine $1000 alıp dönecekler. Yani kendi ülkelerinde de bir sıkıntı yoksa aslında onlar için win-win yani. Evet. Ama hakikaten buraya gelip sığınma amacıyla buraya gelenler yani o riski alıp dönmezler tabii ki de $1000. O yüzden bu da hani Trump'ın bir denemesi biraz etkisi olacaktır ama burada bence şey yani önemli olan Trump'ın yapması gereken zaten sınırdan geçişleri durdurmaktı. Onu yaptı bence. O güzel bir başarı olarak kendisine ithaf ediliyor. Onun haricinde ama ülke içerisinde bulunanları ülkeden çıkarma konusunda dediğim gibi koruma statüsü olduğu için genellikle burada bir takılma yaşandı ve şimdilik hatta bazı konularda geri adımlar da atılıyor. Öyle de söyleyelim. Şimdi mesela bu adımlardan bir tanesi daha önceden IRS, vergi kurumu, USCIS'e bilgi paylaşımı yapmadığını belirtiyordu. Amerika'da kaçak olarak yaşansa bile vergi iadeleri Amerika'da yapılması da bir sıkıntı olmuyordu ve insanlar kaçak olsalar da vergi iadelerini yapıyorlardı. Nasıl yapıyorlardı? Kaçak oldukları için belki de e, Social Security number'ları yoktu ama TIN number'ı dediğimiz number'ı alıyorlardı ve bununla çalışıyorlardı. Bununla vergi iadesi yapılıyordu. Şimdi yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 20 milyar dolarlık bir kaybın söz konusu olabileceği söyleniyor vergi tahsilatı ile ilgili. IRS bir açıklama yaptı. Henüz herhangi bir bilgi talebinde bulunulmadı. Biz bilgi paylaşımı yapmadık dedi. Şimdi Amerika'daki hükümet Trump ve bunda öncelik olarak sınır dışıyı önceliyor. Ama aynı zamanda Trump vergi konusunda da çok hassas ve daha fazla vergi toplayıp daha az harcama yaparak devlet bütçesini toparlamak istediğini de aynı öncelikle olduğunu 100 gün içerisinde gördük. Şimdi burada nasıl bir karışıklık söz konusu? Burada nasıl bir öncelik sıralaması olabilir Furkan? Yani daha önceden neden paylaşılmıyordu? Bu kadar kopuk mu devlet kurumları? Bize bir IRS'i, USCIS'i, ICE kurumunu kısaca bir Hı hı. anlatır mısın? Tabii. Şimdi IRS
yani bu tarz kurumların öncelikle bir yapısından bahsedelim. Yani bu tarz kurumların şöyle, Amerika'da hani genellikle önem sıralaması dediğin gibi vergidir genellikle birinci sırada. Çünkü vergi üzerinden işleyen bir devlet. Yani gerçekten vergiye çok anlam yükleniyor burada. O yüzden kaçak da olsa insanların aslında vergi vermesi onlar için bir kazanç. O yüzden burada hani IRS üzerinden insanları korkutup bir de onların verecekleri vergilerden de mahrum kalmak istemiyordu devlet. O yüzden IRS'ten böyle bir şey istenmiyordu bugüne kadar. Yani hani sen e, bu işte ICE olsun, USCIS olsun bu tarz kurumlara paylaş denmiyordu. ICE dediğimiz zaten biliyorsun biraz daha hani gümrük polisi gibi diye veya işte göçmenlik polisi diyebileceğimiz bir kurum. USCIS de buradaki göçmenlik işlerini halleden kurum. Yani burada green card alacaksanız, vatandaş olacaksanız, herhangi bir statü değişikliği yapacaksanız onlarla USCIS ilgileniyor. Şimdi burada dediğim gibi ICE'ın bu insanları bulup çıkarabilmesi, atabilmesi için aslında en etkili yöntemlerden biri bu IRS'ten bilgi alması. Ama bence orada devlet onun bir hesabını yapmaya çalışıyor. Yani biz şimdi burada IRS'ten bu bilgiyi alırsak ve daha sonra insanlar da bunun farkına varırsa ciddi manada zarara uğrayabiliriz. Biz bu insanları yani en azından hani şimdi çünkü çoğu insan kaçak da olsa şundan dolayı ödemek istiyor. Diyor ki yarın öbür gün bana bir statü Af, verilir. Af evet. Ve çıkar. ilk Evet. bakılan şey vergiler. Evet. İlk bakılan şey vergi. Yani veya işte ileride dediğin gibi statüm değişir. Ev almak isterim, araba almak isterim. Vergi konusu burada ilk başta önde gelen şeylerden bir tanesi. O yüzden yani bana da ara sıra soruluyor bu konu. Mesela yani ben ileride işte Allah izin verirse ev alacağım mesela diyor. Neye dikkat edeyim diyor. İlk söylediğim şey budur yani vergi iadeni düzgün yap, düzenli yap, geç kalma. Bazı arkadaşlar bazen tabii yanlış bilgilendirilebiliyor o konuda ama elimizden geldiğince biz de yardımcı oluyoruz. Bu yüzden burada bir vergi konusunda şimdi bu bilgi paylaşılsın mı paylaşılmasın mı meselesi var bence. Devlet onu biraz ben sanmıyorum yani kolay kolay herkesin bilgisini böyle göçmenlik bürosuyla paylaşacak bir altyapı da yoktur diye sanıyorum ben. Ve bu hatta belki de biraz şeye de girebilir. Bir hukuki bir sürece de girebilir yani. Evet. Buradan en son şu anda immigrantlarda çok moda olan truck driver'ların, tır şoförlerinin yeni bir düzenlemeyle, yeni bir regülasyonla karşı karşıya kalması söz konusu. Bununla ilgili de bir açıklama yaparsan, izleyenlerimizin arasında bu mesleği icra edenler de var. Yine aynı şekilde genellikle bu mesleği yapan çok fazla immigrant var. Evet. Truck driving evet, burada biraz popüler oldu. Özellikle göçmenler arasında. Benim de dediğim gibi bir sürü tanıdığım Türk var bu işi yapan. E, Truck driver'lara Trump şöyle bir düzenleme getirdi. Bunların İngilizce konuşması zorunluluğu, İngilizce dilini bilmesi ve konuşması zorunluluğu geldi. Hatta işte geçen gördüğümüz kadarıyla Arkansas'ta galiba bir yerde böyle bir truck stop'ta polis truck driver'ları çevirip İngilizce bir şeyler okutup söyletmeye çalışıyorlarmış. Söyleyemeyenleri de alıyorlarmış ve ceza yazılıyor bunlara. Çalıştıranlara da ceza yazılıyor. Burada tabii mesele biraz da şu yani burada hani hem Trump şunu istiyor. Kaçak çalışma olmasın. Yani mesela burada hakikaten çalışanlar ehliyetini doğru düzgün almış insanlar olsun. Bir de hani onun için yani bu truck driving biraz da stratejik bir alan olduğu için Amerikan devleti için burada çalışanların da hani Amerikan dilini, Amerikan kültürüne hakim olmasını istiyorlar. Ona göre davranmasını istiyorlar. O yüzden tavsiyem buradan uyarımız diyelim truck driver'lara. Lütfen eğer İngilizce konusunda sıkıntı çekiyorlarsa bir an önce destek almaya baksınlar. Bir şekilde kendilerini geliştirmeye çalışsınlar. Çünkü basit de olsa konuşmanız gerekiyor. Yarın öbür gün çevrilirseniz böyle bir uyarı yapmış olalım. Evet. Bütün tır şoförlerine de buradan selam söylüyoruz. İyi Evet, yolculuklar, kazasız belasız diyoruz. aynen. Şimdi FED'in faiz açıklaması geldi. Yine geçtiğimiz hafta.
Bu konuyu tamamıyla senden dinlemek istiyorum. Çünkü bir eleştiri aldım. Hani bu konuda çok fazla yorum yaptığım için. Direkt o eleştiriyi dikkate alıp sözü sana söylüyorum, atıyorum. Yani tamam ama ben de şunu söyleyeyim izleyenlere, yani senin de finans geçmişin Ben olduğu bir için ben bilmeyen olduğum, bir bilmeyen olduğum için çok fazla yorum yaptım. ama Haklılar. sen Sordum. siyaset siyasi meselede bilmeyen olarak, yoksa finans geçmişin var. Neyse, ben biraz bahsedeyim, sen üstünü tamamla. O zaman öyle yapalım. Şimdi bildiğin üzere Trump sürekli Federal Reserve'in indirmesini istiyor şeyi, vergi interest rate'i, faiz Faizini. oranlarını. Ancak Jerome Powell indirmiyor. Bu sefer de indirmedi. Ve şuna atıfta bulundu. Burada bir stagflasyon riski var. Stagflasyon nedir? Yani ekonominin durgunlaşması demek. Ekonomi durgunlaşması korkusundan dolayı ne indirmeye ne de çıkarmaya niyetleri yok. Yani özellikle bu belirsizlik ortamı içerisinde buna dikkat çekti Jerome Powell, onu söyleyelim. Bir yandan tabii bu hani biraz Trump'ın, her ne kadar bütün ülkelere henüz uygulanmamış olsa da, bu gümrük vergilerinin etkisi burada aslında görülüyor. Çünkü halihazırda zaten Çin'le olan bu yüzde artık %150 miydi, en son kaç oldu? Onun etkisi zaten görülüyor yavaş yavaş. Mallar gelmeye başladı. Ancak bir de hani Trump 3 ay sonra tekrardan bütün dünyaya koyacağım dediği gümrük vergilerini hakikaten koyacak mı? Bence Federal Reserve burada bunun riskini almak istemiyor yani. Şimdi düşürse, sonra Trump birden gümrük vergisi koysa, orada ciddi bir sıkıntı çıkacak. İlginç olan bir şey ki, yani Trump aslında bunu da yapsa zaten sıkıntı olur. Trump mesela Jerome Powell'ı görevden almıyor. Yani zaten kendisi atamıştı bunu. 2018'de yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Biden döneminde de ikinci kez atandı. Ve defalarca soruldu Trump'a ve dedi ki anlaşamayabiliriz ama ben Jerome Powell'ı görevden almayacağım dedi. Yani Maliyeti ağır olur. evet, Maliyeti ağır olur. bence o da bunun farkında. Hani bu çünkü artık şeye girer, yani direkt başka Belirsizlik ülkelerde gördüğümüz, evet, gibi bir hani şey böyle olacak. Merkez Bankası Başkanı'nı kafasına göre değiştirme oluyor bazı yerlerde. Öyle bir şey Evet. olmaması lazım burada. Çünkü o zaman gerçekten bir belirsizlik ve ekonomiye güven. Yani Amerika'da ekonomiye güven bir numara. O da giderse zaten iyice sıkıntıya girecek. Yani geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. İlk 100 gündeki gelen ekonomik veriler, yani ilk dönem, ilk quarter, ilk çeyrek açıklamaları Amerika ekonomisinde daralmadan bahsediyordu. Evet. Tamamıyla kendisiyle alakalı olmadığını, Biden döneminin hesabı olduğunu söylemişti Trump. Şimdi, yani Fed'in faiz düşürmek istediği, eğer Trump'ın herhangi bir ekonomik kamu maliyesinde değişiklik yapmadığı takdirde de indirimlere gideceği yılbaşında belliydi. Ama şimdi gelen rakamlara bakıldığında stagflasyon konuşuluyor. Stagflasyonla enflasyon aynı anda da ekonomide küçülme. Ölümcül ikili derler buna. Ve böyle bir durum söz konusu olduğunda, eğer siz bunu faizi indirerek mücadele etmeye kalkarsanız, daha önce de başka ülkelerde uygulandı. Çok ağır sonuçlar oluştu. Enflasyonu hiperenflasyona dönüştürürsünüz. Hele Amerika toplumu gibi enflasyona hiç alışık olmayan, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri enflasyonu çok fazla yaşamamış bir kitleye bu şoku yaşatırsanız, bunun önünde hiçbir başkanın durabileceğini düşünmüyorum ben. Ondan dolayı da Merkez Bankası Fed'in başındaki kişiyi değiştirmek istemediğini düşünüyorum. Çünkü söz konusu Amerika olunca bazı şeyler daha sert olabiliyor. Evet. Evet. Son olarak bir savaş bekleniyordu, beklenmiyordu. Biz Filistin, İsrail veyahut da Rusya, Ukrayna'yı konuşurken bir anda Hindistan'la Pakistan sıcak çatışmanın içinde buldular kendilerini. Her iki tarafın da açıklamaları var. Ben açıkçası bugüne kadar bu konu hakkında herhangi bir bilgi sahibi değildim. Hala net bir bilgiye sahip değilim. Bildiğim tek bir şey,
aynı ırkın iki farklı devleti olduğunu biliyordum. Hı Ama hı. gelinen noktada düşman kardeşlerin birbiriyle yeniden savaşmaya başladığını söylemeliyiz. Bize bir açıklama yaparsan kafa karışıklığını gidermiş oluruz Furkan. Tabii. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Hindistan'la Pakistan arasında tansiyon yükseldi. Şimdi biraz tarihine gireyim önce. Hindistan Pakistan niye böyle yani çatışma içerisinde? Bildiğin üzere aslında Hindistan bağımsızlığını kazanana kadar Hindistan, Pakistan ve Bangladeş üçü bir ülkeydi. Hint Krallığı'ydı ve bunun başında da İngiltere vardı. İngiltere'nin bir sömürgesiydi. Ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlatılan bağımsızlık hareketiyle birlikte Hindistan bağımsızlığına kavuştu ve kavuştuktan kısa süre sonra da Pakistan kendisi ayrıyetten bir devlet olarak da kuruldu. Bangladeş daha sonra kuruldu. Burada şöyle bir sıkıntı oldu. Yani İngiltere'nin çoğu yerde yaptığı hatalardan biridir bu zaten. Afrika'da da mesela yapmıştır. Sınır çizmeyi bu sınırları gerçekten bilmeyen, anlamayan birisine verdi bu işi. İngiliz bir adam yaptı bu sınır çizmesini. Afrika'daki kadar kötü yapmadı belki de. Çünkü Afrika'da direkt cetvelle çiziyorlardı. Ama burada da gerçekten bu ülkenin, bu devasa ülkelerin toplumsal yapılarına çok önem vermeden yaptılar. Ne oldu? Bildiğin üzere Hindistan ve Pakistan ikisi de bir tanesi Hindu dinine mensup insanların olduğu yer Hindistan. Pakistan'da Müslüman çoğunlukta olan bir yer. Daha ayrılır ayrılmaz zaten bir mübadele meselesi yaşandı. Orada ciddi sıkıntılar çekildi bu ülkeler arasında. Ondan sonra aslında bizim bugün Hindistan-Pakistan deyince konuştuğumuz mesele Kaşmir meselesi. Kaşmir diye bir bölge var. İki ülkenin de kuzeyinde yer alıyor. Bu zamanında şöyle bir yerdi. Ne Hindistan'a ne de Pakistan'a bağlı değildi. Burayı bir kral yönetiyordu. Aslında Müslüman çoğunluk ama kral Hinduydu. Öyle bir değişik bir durum. Daha sonra bu İngiltere oradan çekilmeden kısa süre önce bu bölgeyi Hindistan'a verilmesi konusunda bir karar çıktı İngiltere tarafından. Kaşmir bölgesinin. Tabii ki de Pakistan buna izin vermek istemedi. Buna karşı çıktı. O kısa sürede, o tam o kurulma sürecinde o meseleler oldu. Ve o gün bugündür de Kaşmir üzerinden aslında bu iki ülke birbirleriyle çatışma halinde. Çatışma neler yaşanıyor mesela? Böyle topyekün savaş yaşanmadı hiç bugüne kadar. Ancak birçok insurgency dediğimiz yani böyle halk içinde böyle saldırılar olsun, halka karşılık veya işte böyle ufak çatışmalar yaşandı. Yaklaşık 4-5 yılda bir de bunlar yaşanır. Yani bugün yaşadığımız ilk olan değil. Yani bundan daha önce 2019'da bir askeri araca saldırı oldu. Mesela 2008'de Mumbai'de bir ciddi bir saldırı oldu mesela terörist saldırı oldu. İşte trenlere bazen yapıldı. Yani Tabii terörist saldırıları arkasında diğer devlet olduğu söylenerek karşılıklı bir çatışma söz konusu. Tabii burada evet. orada bir anlaşmayla su paylaşımı noktasında çok hassas bir durum olduğu söyleniyor ve şu andaki savaşın daha da ileriye gitmesi, karşılıklı füze atılması ve uçak düşürülmeye kadar giden meselenin Hindistan'ın Pakistan'a giden suyu kestiği ifade ediliyor. Evet, burada Indus Vadisi, o Indus Nehri dediğimiz oradaki sular çok bildiğin gibi fazla su var. Onunla alakalı 1960'ta bir anlaşma imzalanmıştı bu suların paylaşılması hakkında. Hindistan bu anlaşmayı 1960'tan sonra ilk defa askıya aldığını açıkladı. E, Aynı zamanda birbirlerinin hava sahalarına kapattılar. Yani bu aslında son yıllarda gördüğümüz en yüksek tansiyon diyebiliriz. Burada tabii insanların korkusu ne? Bunun daha ciddi bir meseleye yönelmesi. Çünkü iki ülkenin de nükleer silahları var burada. E, Zaten iki ülkede bu yüzden nükleer silah var. Yani Hindistan Pakistan'a karşı bir güç göstermek için nükleer silah üretti. Pakistan da altta kalmadı. O da nükleer silah üretti. O yüzden burada böyle bir korku var. Tabii bu aslında bir yandan da bir soğuk savaş gibi bir ortamda da sağlıyor. Yani karşılıklı böyle
tam olarak bir topyekün savaş görmedik daha. Biraz da herhalde bu yüzden diyebiliriz. Yani burada şuna da bahsetmek istiyorum. Sen belki onu da soracaksın da. Burada hani Amerika veya Çin ve burada nasıl bir rol alınıyor diğer ülkeler tarafından? Bunu da ben araştırdım. Çin, Rusya, Amerika. Evet, bu Evet, üçlünün pozisyonu ne? Bir kere Çin orada komşu anladığım kadarıyla. Üst tarafta. evet, evet. Hatta Kaşmir'in bir bölgesinde Çin'in de bir şeyi var. Orada da bir Hak- hakkı var, claim'i var diyelim. Şimdi burada aslında ben ikiye ayırıyorum. Bazıları üçe de ayırıyor ama Çin ve Amerika odaklı ben görüyorum burada. Birincisi Amerika daha çok Hindistan tarafında, Çin daha çok Pakistan tarafında. Nasıl? Hindistan'la Çin'in arası zaten bayağıdır iyi değil. Çünkü Hindistan'la Çin'in kendi arasında da zaten toprak anlaşmazlıkları var. Ya Çin'in aslında bütün komşuları neredeyse var. Yani bir iki ülke hariç hepsi de var. Biraz böyle kalıbına sığamayan bir ülke. Ee, Burada zaten o yüzden Hindistan'la Çin arasında hep bir şey vardır. Tansiyon vardır. Hatta burada da ufak çatışmalar yaşanır. Ancak iki ülke arasında şöyle ilginç bir anlaşma var. Bu iki ülke arasında yaşanan çatışmalarda silah kullanılmaması kararı var. Yani nasıl çatışıyorlar? Bayağı bildiğin sopalarla, bıçaklarla. Yani ben hayatımda böyle bir anlaşma duymadım. Gerçekten çok ilginç. İki ülkede bir şekilde böyle hani bir şey yani stres atıyorlar. Barut silah kullanımı yasak. Evet, evet. Yani mermi kullanmak yasak ilginç bir şekilde. Ama sopalarla falan bıçaklarla böyle yani döner bıçaklarıyla dalalım diyorlar ya o şekilde. E, O yüzden zaten Hindistan'la Çin yaklaşmıyor birbirine. Çin de ne yaptı? Bu özellikle İpek Yolu projesi üzerinden Pakistan'a yaklaştı. Bu Pakistan'da oldukça fazla sayıda yatırım yaptı. Mesela otobanlar yapıyor, orada limanlar yapıyor, demir yolları falan. Evet. Bu şekilde o bölgede de bir o kendi şeyini etkisini oluşturmaya çalışıyor. Amerika'da aynı şekilde Hindistan'la yaklaşıyor. Çünkü Hindistan zaten biliyorsun dünyanın en büyük demokrasisi. Amerika'nın da biraz işine geliyor orada açıkçası Hindistan'la yaklaşmak. Ve şu anki başkan yardımcımızın eşi de zaten Hint kökenli olduğu için burada da ayrı bir değer kazanıyor diyebiliriz. Evet. Umarım tez zamanda orada da bir barış söz konusu olur. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir ekleme istersen yap ve o şekilde kapatalım. Rümeysa Öztürk ile ilgili bir son dakika gelişmesi oldu. Onunla bilgisini verip seyircilerimize veda edelim. Evet, kendisi bildiğin gibi birkaç haftadır Louisiana'da bir detention center'da tutuluyordu. Mahkeme kararıyla şey tutuklandığı yani yerden salınmasına ve geri gönderilmesine yani tekrardan Vermont taraflarına, Boston taraflarına gönderilmesine karar verilmişti. Şimdi üst mahkemede bunu onadı. Federal mahkemede, temiz mahkemesi de bunu onadı. Yani inşallah umarız Rümeysa bir an önce çıkarılır. Çünkü dediğimiz gibi yani Rümeysa'nın orada suçu bir makalede yazmak ya yani bir makale yazmak orada bir gazetede. O yüzden bu meselede umarız biraz daha hani aklı selim galip gelir. Biz de o meseleyi yakından takip ediyoruz diyelim. Kendisine de en kısa sürede oradan çıkmak nasip olsun diyelim. Rümeysa Vermont'ta yaşıyordu. ICE baskınıyla gözaltına alınıp hızlı bir şekilde Louisiana kentine götürülmüştü. Bununla ilgili farklı tartışmalar vardı. Vermont'ta sınır dışı yasağı geldikten sonra Louisiana'ya götürdüğü söyleniyordu. Her Hı iki hı. taraf da kendi savlarını sundular. Anladığımız kadarıyla Vermont tarafı haklı bulundu federal mahkeme tarafından ve Rümeysa'yı Vermont'a geri götürülmesi noktasında bir karar çıktı. Umarız e, ayrıntılar iyi gelmeye devam eder ve Rümeysa özgürlüğüne kavuşur ve ifade özgürlüğünün yegane yaşandığı ülke Amerika'da. Bu konuda da Trump'ın attığı adımlar durdurulup tekrardan eski normlara geri döner diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Furkan Hocam bizi çok güzel bilgilendirdiniz. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek Teşekkürler. üzere.